Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere makrome örgülerde düğüm teknikleri nedir onları göstermeye çalışacağım. Şöyle şişimin altından ipimi geçirdim. Şu şekilde açtım arkadaşlar. Şöyle aradan alıp şu şekilde çektim. Bir daha göstereyim size. Bakın. Şöyle alttan geçiriyorum. Tamam mı? Şöyle. Şu şekilde açıyorum katını. Bakın şöyle açıyorum. Şöyle. Şunu aradan geçirip bu şekilde takıyorum. Şöyle. Her seferinde ipi ortalayın arkadaşlar bunları takarken. Bakın bu alttan geçirerek ipi takmadır. Bir de arkadaşlar üstten geçirerek ip takmamız var. Onu da şu şekilde yapacağız. Bunu ben şöyle kenara alayım. Bu üstten geçirerek takmada da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İpimizi ortalıyoruz. Tepeden aşağıya doğru indiriyoruz. Bakın. Arayı açıyorum şöyle. Yakalıyorum ve çekiyorum. Bakın üstten geçirildiğinde şu kısımda bir şey oluyor. Görüntü oluşuyor. Şu mesela dümdüz. Bakın hiçbir şey yok. Ama burada böyle bir çizgi var. Şimdi üstten takmayı bir tane daha yapayım size. Şöyle tepeden aşağıya doğru indiriyoruz. Şöyle. Arayı açıyorum. Yakalıyorum. Ve çekiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu eğer böyle düz olsun isterseniz bu şekilde takarsınız ipinizi makromenizi yaparken. Yok bu kısımlarda böyle bir diş gözüksün derseniz tepeden takarsınız. Şimdi size bu sefer arkadaşlar bir örgü tekniği göstereceğim. Burada ben tepeden geçirerek ipimi takacağım. İkili ipten yapacağım. Bunu dörtlü de yaparsınız, sekizli yaparsınız. Çeşitli sayıdaki iplerden bunu yapmanız mümkün. Ama ben ikili olarak yapıyorum. Şimdi bakın şöyle tepeden geçirerek 2 tane ip takacağım önce. Her seferinde arkadaşlar iplerinizi mutlaka ortalayın. Yine tepeden şöyle geçiriyorum. Aşağıya doğru. Evet. Bakın. Evet arkadaşlar. 2 tane ip taktım. Bunu sayısını yükseltme imkanı var. İsterseniz ama ne kadar yükseltirseniz yükseltin. Neticede hep aynı şeyi yapacağız. Şimdi önce bir tanesini şöyle kenara ayırıyorum. Sonra şunun bir tanesini daha ayırıyorum. Şu ortada kalan kısım olacak arkadaşlar. Şu şekilde alıyorum. Şöyle bir D harfi yaptım. Sonra şunu alıyorum. Sağ elimin olduğu taraftakini. Bunun üstüne koyuyorum. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Alttan şöyle alttan şu aradan geçirip şu şekilde sıkıştırıyoruz. Bu sefer sağ taraftaki yani bana göre sağ taraftakini tutuyorum arkadaşlar. Şöyle D harfimi yaptım. Sol elimdeki ipi üstünden orta parmağımın yardımıyla alttan ve aradan geçirip içinden geçirip D'nin içinden geçirip şuraya şöyle sıkıştırıyorum. Bu modelde arkadaşlar sağlı sollu gideceğiz. Tek yönlü gitmeyeceğiz. Bakın. D harfimi yaptım.
Sağ elimdeki ipi aldım üstten, alttan, aradan geçirip yukarıya sıkıştırdım. Bu sefer nereye geldim? Sağ tarafıma geldim. Sağ elimin olduğu taraftakini aldım. Alttan, aradan gördüğünüz gibi bu modelle çanta sapı yapabilirsiniz. Sarkaçların o uzun kenarları olabilir. Bileklik yapabilirsiniz. Boyunluk yaparsınız. Yani bu modeli, bu örgü, bu düğüm tekniğini her yerde kullanabilirsiniz. Bakın, sol elimdekini D harfi haline getirdim. Sağ elimdeki ipi onun üstüne koydum. Orta parmağımın yardımıyla alttan D harfinin içinden geçirip yukarıya sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar 2 tane daha ip takacağım ben. Bu sefer boncuk nasıl takılır onu göstereceğim size. Yine tepeden giriyorum. Alttan da girilir. Bu sefer alttan girelim. Fark etmez. Alttan girerek yapıyorum bu sefer. Değişen bir şey olmaz. Sadece görüntü fark ediyor. Şimdi bunu da sokayım şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde sol elimin olduğu taraftakine D harfi haline getirdim. Sağ elimdeki üstten, alttan, aradan geçip yukarıya sıkıştırdım. Bu sefer sağ elimden olduğu taraftaki ipi D harfi yaptım. Sol elimin olduğu taraftaki ipi alttan, aradan geçirip yukarıya sıkıştırdım. Bu işlemi boncuk takacağım yere kadar aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ve boncuklarımı takmaya başlayacağım. Boncuklar ister bu yan tarafta hareket eden iplerimize de takılır. Şu ortadakine de takılır. Önce şu yan taraftaki iplere takarak işe başlayalım. Bakın arkadaşlar, sağ taraftaki ipime boncuğumu taktım. Yine aynı D harfimi yapıyorum. Bakın D harfimi yaptım. Sağ elimin olduğu taraftakini yukarıdan, alttan, aradan geçirip yukarıya sıkıştırıyorum. Şimdi eğer bu tarafa da istiyorsak anında bu tarafa da ip takma, boncuk takmamız gerekiyor ama ben o şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Mesela bir sırasını ördüm. Bu sefer diyorum ki şuna takayım. Yani bu taraftakine bir sağda bir solda olsun istiyorum. Bu sefer de arkadaşlar şöyle yapacağız. Yine aynen D harfimi yaptım. Boncuğumu taktıktan sonra D harfimi yaptım. Sol elimdekini üstten aradan geçirip yukarıya sıkıştırdım. Şimdi bir kere örüyorum arkadaşlar bunu. Tamam. Tamam mı? Şimdi
Şimdi bu tarafa geldi sıra. Buraya bu sefer ne renk takalım? Mor ipimi boncuğumu taktım. Aynen arkadaşlar, düğümü yapıyorum. Üstten, alttan, aradan geçirip sıkıştırıyorum. Ve buraya daha sık boncuk takabilirsiniz arkadaşlar her seferinde, ama gereksiz. Şimdi bir sıra ördüm şöyle. Buraya bir tane daha. Şimdi arkadaşlar ne yapıyordum? D harfini yaptım. Üstten, alttan, aradan geçirip yukarıya sıkıştırdım. Boncuk takmak bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yanlara. Şimdi orta kısmına boncuk takmaya gelince şöyle yapacağız. Şöyle yapayım ben. Bakın. Tamam mı? Şimdi şu orta kısmına boncuk takacağım arkadaşlar. Bunun için biraz kalın bir boncuk, biraz dengesiz olacak ama ikisine birden taktım arkadaşlar. Bakın boncuğu. Tamam mı? Bu sefer ne yapıyoruz? Yine aynı. D harfini yapıyorum. Üstten, sağdaki üstten, alttan, aradan geçip yukarıya sıkıştırıyorum. Bu sefer böyle oldu. Bir sıra örelim şöyle. Bir tane daha takayım. İkisine bir takıyoruz arkadaşlar. Önce ne yapıyorduk? D harfi haline getiriyoruz. Üstten, alttan, aradan geçirip şöyle yukarıya sıkıştırıyoruz. Bu sefer de böyle. Mesela buraya bir renkli takalım. Evet. Yan tarafa takıyorum bu sefer arkadaşlar. Şöyle. Bana göre sağ tarafıma taktık. Şimdi sol tarafıma takacağım. Bakın. Bu sefer sola taktık. Sol taraftakini D harfi haline getirdim. Bu sefer sağ taraftakini D harfi haline getirip alttan aradan geçirmek suretiyle böyle boncuklarımızı da takmış olduk. Evet arkadaşlar, bu sefer de size bukleli örgü nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Yine tepeden sokuyorum ben, ipimi takacağım. Şöyle ortaladım ipimi, alttan şöyle geçirdim. İkinci ipimi de yine ortalıyorum. Şöyle. Onu da yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Arasını açıyorum ve geçiriyorum. Şimdi bu örgüde de arkadaşlar kesinlikle sağlı sollu gitmeyeceğiz. Tek yönde gideceğiz. Yani ya hep sağ tarafa D harfini yapacağız ya hep sol tarafa D harfini yapacağız. Ben sol tarafa yaparak işe başlıyorum. İsterseniz siz sağdan başlayın. Fark eden bir şey olmayacak. O da kıvrılacak, o da kıvrılacak. Şimdi bakın sol taraftaki ipimi
D harfi haline getiriyorum. Sağdakini üstten, alttan D'nin içinden geçirip yukarıya sıkıştırıyorum. Şöyle. Hep soldaki. Bakın. Hep soldaki. Ve bu kendi kendine dönecek arkadaşlar. Bakın dönmeye başladı bile şimdiden. Bakın dönüyor, görüyor musunuz? Tek yönlü. Boncuk yerleştirmek isterseniz bunu aynen şuradaki olay burada da geçerli. Burada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Hep sol taraftaki ipimi ben D harfi haline getirdim. Bakın hep tek taraflı aldığım için arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi kendine devamlı böyle döner bu. Yani sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.